Hades nasıldı sence? Hades'e kötü diyeni Zeus çarpar kardeşim. 40 saatlik oynanışın ardından artık Hades'i incelemenin sırası geldi. Zira Hades öyle 10 saatlik oynanışla incelenebilecek bir oyun değil. Zira oyunun 20-25. saatinden sonra anca bir şeyler aşılmaya başlanıyor. En basitinden söylemek gerekirse ikinci katman. Videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. İkinci katman o zaman açılıyor. İkinci katmandan sonra başka şeyler açılıyor. Açılıyor da açılıyor. Bayağı güzel, uzun bir oynanışa sahip bir oyun olmuş. İlk oyunu 95 saat falan oynamıştık. İkinci oyunu şu anlık 40 saat oynadık. İncelemeden sonra büyük bir ihtimal bir 100 saate tamamlarım. Belki daha da fazla oynarım. Çünkü ilk oyundaki gibi oynanışı muazzam bir şekilde harmanlamışlar ve durmadan kendini yenileyen mekanikleriyle beraber muazzam bir atmosfer yapmışlar. Evet, ilk oyundan da hatırlayacağımız üzere ilk oyunda geç açılmıştı. Bir anda böyle hani 5. 10. saatte değil de daha ilerleyen zamanlarda size çok daha güzel oynanış vaat ediyor. Daha güzel hikaye anlatımı. Gerçi bunları değineceğiz biraz ama hızlıca başlayalım. Hades'e ilk bakış. Hikayesinden şöyle çok kısaca bahsetmek gerekirse ilk oyunda hatırlayacağınız Hades'in ailesi bir araya gelmişlerdi. Lakin tanrıların babası dediğimiz o Titan, büyük Titan Kranos, Hades'in de babasıdır aynı zamanda. Bu mücadeleyi, bu birleşmeye inanılmaz karşı çıktı ve Hades'in ailesini hapsetti. Kimler var burada? Hades, karısı, oğlu Zagreus ve diğer müritlerini hapsetti. Bizler de Hades'in kızı olan Melino ile beraber Üvey mi o yoksa öz mü ya? Hacı ben akraba ilişkilerine hiç girmiyorum. Az biraz bakayım dedim. Hacı Zeus, Hades, o onun çocuğu, onun karısı birbirine girmiş. Tek bildiğim şey şu, onun kızı. Tamam mı? Zagreus'un kız kardeşini oynuyoruz. Amacımız da babamız olan Hades'i Kronos'un elinden kurtarmak. Kronos'u ilk devirdiğinizde kurtulmuyor. Onu söyleyeyim. Hani bayağı bir Kronos'u devirmeniz Uğraşmak gerekiyor. lazım. Oyunda ilk merak edilen şeylerden bir tanesi şuydu. Hades var mı? Evet, Hades var. Hades'i Kronos'a giderken görebiliyorsunuz. Nasıl gördüğünüzü göstermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Acayip üzüldüm. Yani çok duygusal bir ilk karşılaşma anı, en azından çok duygusaldı. Çok hoşuma gitti. Zagreus'u göremedim. Var mı yok mu bilmiyorum. 40 saat oynamış olmama rağmen Zagreus'u görmedim. İleride görür müyüz görmez miyiz? Artık onu da oyunu büyük bir ihtimal kredi ekranı akıttıktan sonra öğrenelim diye düşünüyorum. O da şimdi olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Çünkü bir erken erişim oyunu bu. Evet. Tam sürümde belki o detaylara erişebileceğiz diye düşünebiliyorum. Erken erişim oyunda bile 40 saat oynadım ve daha yapmam gereken bir dünya şeyi var. Tam sürümde ne olacak bunun videonun sonunda değerlendiririz. Ben hemen oyunun içeriğiyle alakalı bilgilendirmeye geçmek istiyorum. İlk oyundan hatırlayacağımız kehanetler sistemi aynı şekilde mevcut, yine kehanetlerimiz var. O kehanetleri gerçekleştirdikçe ekstra ödüller kazanıyoruz. Bosslardan düşürdüğümüz özel bir bilet sayesinde item siparişi verebiliyoruz. Gidiyor bizim için getiriyor. Belli bir bekleme süresi var. O bekleme süresi dahilinde verdiğimiz siparişler bize geliyor. Bekleme süresi öyle kutunun başında beklemekle geçmiyor. Oyuna girmeniz lazım. Döngüye girmeniz lazım. Ya da salona gideceksiniz. Orada bir yıkanacaksınız. Orada bir vakit geçireceksiniz. 12 dakikalık bir vakit geçirme olayı var. Bu vakit geçirme olayı aynı zamanda şeyde de işinize yarıyor. Oyunda ekip biçme olayı var. Böyle çok tabii minimal bir düzeyde. Topladığınız tohumları ekebiliyorsunuz. O ektiğiniz tohumların da bir yeşerme süresi var. O süreyi de yine aynı şekilde hem döngüyle hem sauna ile beraber geçiştirebiliyorsunuz. İlk oyundan hatırlayacağımız Tonton marketçi yine bizlerle. Oyun sırasında topladığımız para birimiyle oradan yine geliştirmeler satın alabiliyoruz. İlk oyunda olmayıp da burada olan bir sistem var. İksir yapabiliyoruz artık. Base alanımızda büyük bir kazan var. Bu kazan içerisinde iksirler yapabiliyoruz, simyalar yapabiliyoruz. Bazı gerçekleşmesi gereken kehanetler var. Onları da buradan aktif hale getirebiliyoruz. Mesela ilk oyunda bu marketten, yine market gibi bir sistem vardı. Oradan mesela toplamış olduğun ruhlarla aktif hale getirebiliyordun, alabiliyordun. Burada ise farklı itemleri toplaman gerekiyor. O topladıkça da kazana atıyorsun, geliştirmelerini yapıyorsun. Bunun sebebi de şu, bizim ikinci oyunda yetiştiren cadı olduğu için bir cadı kazanı yapıp cadı kazanında bir şeyler hazırlamamızı sağlamışlar. Dolayısıyla güzel bir detay olmuş bence. Yani hem hikayeye hem devamlılığına çok güzel katkı sağlamış. Bununla beraber ilk oyunu hatırlayacağız, bir ayna sistemi vardı. O aynanın karşısına geçip karakterinizi geliştirebiliyordunuz. Artı yetenekler basabiliyordunuz. Burada ayna sistemini kaldırmışlar. Kart sistemi getirmişler. Karakteriniz geliştikçe, seviye atladıkça aşmış olduğunuz kartları kullanabiliyorsunuz. Bunlar da karakterinizin gelişmesine katkı sağlıyor. Her kartında belli bir kullanma puanı var. İşte 3, 4, 5, 2, 1 neyse artık. Bu seviyenize göre en çok hangisi size lazımsa onları kullanabiliyorsunuz. Kartları aynı zamanda artı da basabiliyorsunuz. Mesela benim en çok kullandığım kartlardan bir tanesi dirilme kartı. İlk kart 1 diriltme veriyordu. 2 defa artı bastım ben. 3 diriltme hakkını oradan hop cebe koydum. Devam ediyorum. İlk oyunda olmayan ama burada olan güzel bir challenge sistemi var. Farklı silah ve farklı yeteneklerle düşmanlarla karşılaşıp güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda oradan da özel itemlerle artı basma dediğimiz karakterinizi geliştirme özelliğinde oradan kullanabiliyorsunuz. İlk oyunda hatırlayacağınız yüzüklerimiz var. Yine aynı şekilde devam ediyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip yüzüklerimiz var. Kullandıkça da yine onlar da gelişiyor. Bunları da nereden elde ediyorduk? Gördüğümüz tanrılara, sağdaki soldaki NPC'lere hediye vererek onların gönüllerini hoş ettikten sonra onlar bu yüzükleri bize veriyorlardı.
İlk oyunda böyle pot gibi bir karakter vardı etrafımızda dolaşan. Burada ise hayvan var. 2 tane şu an benim görmüş olduğum bir kurbağamız var. Bir kedimiz var. Kediyi görmeyenler var tabii 10 saatlik bir şeydir. Buradaki hayvanların da kendine ait özellikleri var. Mesela kurbağa ekstra ruh topluyor. Kedi senin için balık tutuyor ki ben bayıldım bu hayvana. O balık tutmak gerçekten bir eziyetti. Hem birde hem ikide de zor. Böyle tam böyle timingini çok iyi ayarlaman Aynen gerekiyor. öyle. Ama ben kedimi aldım, geliştirdim. 3 tane artı bastım kediye abi. Besliyorsun orada. Yine kazandan yapıyorsun kedi besleme mamasını. Kediye 3 tane balık tutma özelliği aktif hale getirdim. Abi balık gördüğüm hop gidiyor atıyor patiyi geliyor. Ya tutamama şansı yok zaten yani. Öyle de bir özelliği var. Aynı zamanda savaşlarda da dürttüğün zaman kediyi senin için ufak da olsa hasarlar veriyor. Bununla beraber bir de öldüğün zaman çok düşük canla da olsa tekrardan dirilmene katkı sağlıyor. Bunun gibi farklı özellikleri var. Şimdilik 2 tane hayvan var. Benim keşfettiğim 40 saatlik deneyimin sonunda ama tam sürümde ne olur bilemeyiz. Hazır sen kedi ve kurbanın özelliğinden bahsetmişken loot yapabilmeniz için de bazı itemler var. Kazma, olta, kürek. Bunları da yanımızda götürebiliyoruz. Birer tane seçiyoruz her tur başladığı zaman. Bunlardan biriyle de loot yaptıktan sonra kazandığı ile geliştirmeler yapabiliyoruz. Mesela balık tutmak için olta alman gerekiyor ama ben kediyi yanıma aldığım için olta almıyorum. Kazma alıyorum ya da kürek alıyorum. Aynen öyle. 3 Bu balık gibi. yeterli yani. Şimdi en çok tartışılan yerlerden bir tanesine geldik. Nedir abi o? Silah çeşitliliği, vuruş hissiyatı, düşman çeşitliliği. Böyle bir sırayla gidelim. Abi silah çeşitliliği noktasında ilk oyundaki gibi yine 4-5 tane silahımız var. Aktif bir şekilde kullanabildiğim, benim en azından kullanabildiğim asa, sopa, hançer, Kuru kafa, balta. Evet, 5. beş. Bir tane daha bir slotta bir boş yer var o base alanında. O hala aktif hale gelmedi. O ne olduğunu bilmiyorum. Belki tam Muamma. sürümde gelir. Şimdi 5 farklı silahımız var. Lakin ya bu silah kullanımları böyle tam aktif bir şekilde kullanılıyor. Hani birinci oyundaki o akıcılık bana tam olarak geçmedi diyebilirim. Benim bu kendi deneyimimle alakalı tamamen. Mesela balta çok iyi ama ağır kalıyor. Bıçak çok iyi ama sadece yakın dövüşte onu kullanman gerekiyor. İşte bir asa biraz böyle orta ağırlıkta bir silah gibi geldi bana. Kuru Ama kafa bomboş. yani yok. Geçen oyunda da vardı ya bir tam tüfek gibi bir şey vardı ya. Aynen. Ha, onun yerine koymuşlar orada. Değişik böyle silahlarımız var. Ama en azından yine bu silahlarımızın hepsine artı basabiliyoruz. Önce suretini alıyoruz. Hani farklı yetenek suretleri alıyorsun. Sonrasında bu aldırmış olduğun suretlere artı basabiliyorsun. İlk oyunda da bu sistem vardı. Benzer bir sistem vardı. İlk oyunda eleştirmiş olduğum bir olay vardı. Artı bastığım yeteneğin sadece bir tanesini kullanabiliyorum. 2 tane yeteneği aynı anda kullanamıyorum. Bu oyunda da aynı durum söz konusu. Hangi sureti alıyorsam 2 tane 3 tane suret aldım. Hepsini kullanayım yok. Tek bir suretten devam edebiliyorsun. Evet o da OP olur yani bence. O da olmaması daha mantıklı. Ya bazı build'ler yaptığın zaman oyun içerisinde tanrıların size vermiş olduğu yeteneklerle beraber build'lerinizi çeşitlendirdiğinizde çok OP bir karaktere dönüşebiliyorsun. Yani Kronos'u ben devirdiğimde hiç zorlanmamıştım yani. Tam karakter de bayağı bir hayvan gibi oldu. Karakter gelişti ama build'ler de çok etkili olmuştu. Yani ben sevdim silahları ya. Ben- En son değerlendirmede yine konuşuruz bunu Tamam. ama genel olarak baktığımız zaman ben en çok hançerlerle baltayı çok sevdim. Özellikle o baltanın tokluğu, vuruşu, komboları gerçekten çok başarılı. Hızını arttırdığın zaman çok etkili bir silah Evet, dönüşebiliyor. en son hızını arttırdığın zaman beğenmedin mi sen baltayı? Yok yine beğenmedim. Benim oynanış stilime göre değil. Abi boss işlerinden bahsedelim hemen. Çünkü çok da fazla uzatmaya gerek yok. Konuştukça konuşası geliyor insana. Aynen. Düşman çeşitliliğinden ilk önce başlayalım istersen. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Düşman çeşitliliği bence gayet fazlaydı. Yerindeydi. Değişik düşmanlar gelmiş. Önceki oyundan hiç benzer şey göremedim ben. Yoktu. Ama bazı yerlerde böyle easter egg'ler var. Alıyor bizi oyun. Eski oyunun içerisine götürüyor. En boktan bölümüne yani en sinir olduğumuz bölüme böyle yanardağın olduğu böyle bir bölüm vardı. Cins bir yer yani. Her yerden alev çıkıyor. Adım atacak yerin yok. Oraya seni bir atıyor böyle güzel bir easter egg yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Oradaki düşmanlar da yine ilk eski oyundaki düşmanlar. ve eski mekana getiriyor bizi. Hoştu. Benim hoşuma gitmişti. Onun dışında yine 4 katmandan oluşuyor ilerlememiz. İlk katman çok nezih bence. Güzeldi. Rahat. İkincisi biraz böyle kasvetli. Yine yer altına indiğimiz için. İlk oyunda yeryüzüne çıkmaya çalışıyorduk. Burada ise yer altına Yer altına inip iniyor. Hades'i kurtarmaya çalışıyoruz. Ama hazır yeri gelmişken artık bunu söyleyelim. Oyun ilerleyen saatlerinde 20-25. saatinden sonra bir de yeryüzüne çıkma muhabbeti var. Yeryüzüne de çıkabiliyoruz. Yeryüzüne niye çıkıyoruz? İtem topluyoruz. Karakterimizi geliştiriyoruz. Bundan dolayı hem yer altında hem yer üstünde mücadele ediyoruz. Bu benim için çok güzel bir değişiklik oldu. İlk oyunda böyle bir şey yoktu. Tek bir döngüye devam ediyorduk. Ama burada çeşitlilik noktasında bence çok doğru ve yerinde bir hamle olmuş. Üçüncü mekanımızda alabildiğine geniş ovalar ve güzel bir renk paletiyle içimizi açan güzel bir mekan olmuş bence. Kesinlikle gayet güzel, başarılıydı. Şimdi de birazcık bosslardan bahsedelim. Bosslar nasıldı? Çok kolaydı. Başlarda bir zor gibi geliyor sana ama patternlarını Allah. falan çözdükten sonra bana gerçekten kolay geldi. Bak ilk Hades'te de mesela ben geliştirmiştim. Tamam ilk Hades'te de karakterim geliştikten sonra hatırla ikiz kardeşleri mesela. Ya Abi, o 90. yani. bak 90. saatte bile ikiz kardeşler
böyle karşıma çıktığında elim ayağım tutuyordu. Çünkü neden? Birinci oyunda döngüleri tamamladıkça, tamam mı? Hades'i devirdikçe oyun zorlaşıyordu. Sen güçleniyordun ama oyun da zorlaşıyordu. Mesela ikiz kardeşleri 3. 4. döngüde, yani Hades'i devirdikten sonra geliyordu. Burada ise bak kaçıncı döngünün içerisindeyim. Birinci boss'un saldırı pattern'ı hiç değişmedi. Aynı mantıkla geliyor. Değişmedi de Hades'i sen kaç kere Kranos'u devirdin? 2 kere. Oyun bir de erken erişimde öyle Tamam, değerlendireceksin hayır ama. ben şu an için konuşuyorum. Yani şu an için Şu an karakteri konuşuyorum. çok güçlü oldu. Bütün yetenekleri açtın, artılar bastın. Şu an tabii ki kolay gelecek. Ama düşmanlar da kendini geliştirmişti birinci oyunda. Tamam Burada ama orada bir de geliştirmedi. kuru kafa sisteminde de sen artı basıyordun yine. Kuru o da kafa vardı yani. sistemini apayrı karıştırma. O apayrı bir dünya. Ama şu an için söylüyorum bence bir tık daha zor olabilirdi. Yani en azından şöyle yani Kronos'u devirdikçe ya da o boss'u devirdikçe bence kendi içerisinde bir evrimleşme olayı ilk oyunda olduğu gibi olsa bir tık daha güzel olurdu. Mesela skill'leri değişsin mesela. Saldırı pattern'ları değişsin. Olabilir. O şimdi, olmadı. Olabilir belki bilmiyorum. Şu an için Göreceğiz. oyunda erken erişim Hades'te benim söyleyebileceğim en negatif durum bu. Çünkü 40 saat oynamışım. 40 saat boyunca sayısız döngüye girdim. Hani 70 65 70 arası bir döngü şey. yaptım abi. Hani Kronos'u devirme önemli değil. Karşılaşmış olduğunda her boss aynı saldırma sistemiyle sana saldırıyor. Ama Hades 1'de bu yoktu. Erken erişimdir kabul bak ona hiçbir sıkıntım yok. Ben erken erişimde görmüş olduğum değerlendirmeyi dile getiriyorum. Bunun dışında Kronos hayvanoğlu hayvan gerçekten zor. Gerçekten çok. Bak sağlam bu ultin yoksa karakterin ne kadar güçlü ve OP olursa olsun bu ultin çok iyi olacak abi. Şeye yakışır yani. Kronos'un hakkına yakışır bir dizayn yapmışlar ona. Gerçekten çok zor yani. Yani Hades mi Kronos mu zor dersen Hades hiçbir şey değilmiş abi. Hades hiçbir şey değilmiş. Kronos'u gördükten sonra söylüyorum. Evet, müzikler ve atmosferi gerçekten ilk oyundaki gibi çok başarılı. Çok güzeldi. Bayıldım. Özellikle sirenler. Ne diyordu? Sila ve siren. Ne? Sıla ve siren miydi? Evet. Sıla ve sirenler gerçekten muazzam bir Ya bölümdü. oraya yaklaşıyorsun ya böyle 3 bölüm falan kalıyor, 3 oda falan kalıyor. Alttan müzik gelmeye başlıyor. Bütün müzikleri inanılmaz bak. Her yerdeki müziği inanılmaz güzeldi. Ama o sirenlerin orası var ya. Çok başka. Bayıldım oraya. Aç son ses dinle ya. Yani mahallede yangın var. Bizimkiler orada saçını tarıyor. Hani 3 tane böyle mini bosslar gelmiş böyle hani 3 mini boss, Mini boss, bak 3 yani. mini boss, bir boss haline şey yapıyor. Güzeldi, keyifliydi, eğlenceliydi. Ben çok büyük keyif aldım. 500 lira gibi fiyatı var. Hani ki bize özel fiyatlandırmayla da çıkmış. Hani tam fiyatıyla da çıkmadı. Yani verdiğim paranın kesinlikle sonuna kadar hakkını veren bir oyun var Kesinlikle. karşımızda. Erken erişim olmasına rağmen. Kesinlikle öyle. 1-2 eksiği var bak. 1-2 eksiği var. O eksikler tamamlandıktan sonra uzun saatlerin 100 saati rahat devirebileceğiniz bir oyun var. Benim artık merak ettiğim tek şey şu. Ben erken erişimde 40 saat oynadım dediğim gibi 40 saat daha rahat gömerim gibime geliyor. Abi ne vereceksin? Tam sürümde bize ne vereceksin? Ey Süper Cenk. Yani kardeşim çok güzel oyun yapmışsın. Erken erişim sunmuşsun. Tam sürümde ne olacak merak ediyoruz. Kısaca hemen değerlendirelim. Kısaca dediğin tabii bayağı oldu. Biz çünkü susmayacağız. İkimizin de ortak noktada buluşup çok sevdiği oyunlardan bir tanesi. İnanılmaz derecede keyif aldık yine oynarken. Ben genel olarak ilk oyunun üstüne çok fazla şeyler koyduğunu ve daha da bunu geliştireceğini ve bu firmanın daha iyi yerlere geleceğini kesinlikle buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Koca firmalara, işten çıkartma yapanlara çok güzel bir örnek verdi aslında. Yani bir devam oyununu ancak bu kadar güzel yapabilirdin. Yani şu an düşündüğün zaman hani tabii ki sayabilirsin yine devam oyunları çok güzel oyunlar ama burada 6 tane silah yapmışsın, farklı bir sürü mekan tasarımı yapmışsın, bir sürü düşman çeşitliliği yapmışsın ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Ya bunu gerçekten başarabilmek önemli bir şey. Ellerine kollarına sağlık. Çok keyif aldık. Bu yılda oynadığım en iyi oyunlardan başındaydı. Büyük bir ihtimal yine ilk oyun çıktığında güzel ödüller almıştı. Büyük bir ihtimal Hades Alacak. de güzel ödüller. Hani bağımsız oyun değil, direkt yılın oyunu olur mu? Ben Bence çok iddialı. adaylı olması ama lazım. adaylar da kesin var da hani zorlar yani. Bayağı rakiplerini zorlayacak bir oyun var şu an karşımızda. Onu bilemiyoruz ama Bakacağız, yıl sonu. bağımsız da ödül alır bence. Net o bağımsız Net da. birçok ödül alacağını düşünüyoruz ve herkesin de alıp oynamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Eğer ilk oyunu sevdiyseniz zaten bu oyunu da seversiniz ama bazıları gibi Galip ön yargıyla yaklaşmayın. Kesinlikle. Galip ağzınızı kırar mısın? İlk oyunda bakın geç açılmıştı. Bu da geç açılıyor. Açıldıktan sonra bırakamıyorsunuz. Bu arada kuru kafa sistemi de hala var. Yani bir önceki oyunda da vardı. O da var. Hatırlatayım. Aynı oyun sizi kolay geldiği an çok güzel zorlaştırabiliyorsunuz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla kalın.